Türk ekonomisi neden gelişememiş? Her şey var. Doğa, çevre, eğitim. Yani eskide böyle bir laf vardı. Yani bir helva yapmak için her şeyimiz var yani. Un var, şeker var, yağ var. Neden helva yapmak? Neden doğu birleşti? Yani bunun nedeni nedir? Burada Türkiye'nin veya az gelişmiş toplumların büyük bir sinerji ve enerji verimlilik oluşturamamalarının nedeni ortak akıl, toplum bilincinin oluşmaması. Yani bilgi üretebilme açısından. Çünkü parça bütünden daha az bir şey. Yani bir sistem düşünelim. O sistemde parçalardan oluşuyor. Bunları ayırdığın zaman bir değeri yok. Birleştirdiğin zaman orada bir bilgisayar düşün. Bilgisayar için lazım. Ekran lazım, CPU var, RAM var, klavye var, o var, bu var, printeri var vesaire. Yani komple bir araya gelince bir daha büyük değer oluştu. Dolayısıyla toplum olarak o toplumdaki organizasyonun daha bir değer oluşuyor. Onun için toplumsal bilincin oluşması lazım. Yani ortak akıl. Ortak akıl nedir? Bununla güzel bir örnek yapın, deney yapın mesela. Bir 3115 tane ince top atıyorlar şeyin içine, bir kutunun içine. Daha sonra herkese soruyorlar işte bunun içinde kaç tane top var. Birisi diyor 100 diyor, 500 diyor, 5000 diyor, 10.000 diyor, 7.000 diyor. Ama hiç kimse tam yanaşamıyor yani. Ama bütün 100 tane insandan bilgi alıyorlar, hepsini topluyorlar, ortalamasını alıyorlar. 1130 mu ne çıkıyor yani. Çok bir az hatayla doğru sonuç veriyor. Yani herkes rastgele bir şey yapmasına rağmen ortalaması doğru sonuç veriyor. Bu ortak aklı ilk işaret. Buna çok örnek verebilir yani ortak bilinçler, o konuda bilinç, mantık, akıl, zeka konularında da bir video çekeceğim. Belki de bir iki üç video olması lazım. Yani bir sezon, hatta 3 sezon, 5 sezon artık akademi düzeyinde bile bilincin ne olduğu belli olmayan konuda öyle üstün körü hiçbir şey anlaşılmaz da. Şimdi ortak akıl meselesi çok önemli. Bireysel akıl doğru sonuç vermeyebilir. Örneğin iyi bir atıcı değilsin. Gözün de iyi görmüyor, hedef var. Rastgele ateş et. Doğru dürüst isabet ettiremeyebilirsin ama o bütün noktaların ağırlık merkezini hesapladığın zaman 12'ye çok yakın olur. Bu da ortak akıl, ortak bilincin şeyini gösteriyor. Mesela insanda 100 trilyon hücre var. Her hücre ayrı karar veriyor. İşte enerji vesaire o beyin konusuna gelince anlatacağım. Bilincin nasıl oluştuğunu, nasıl öğrenmenin oluştuğunu vesaire öğreneceğiz. Şimdi toplumda bir varlık gibi düşün. Yani Türkiye'de 80 milyar insan var. 80 milyon insan var. 80 milyon insan oluşturduğu bir ortak akıl var. Dünyada ise 8 milyar nüfus var. Yani 8 milyar nüfus yerine 80 milyon nüfus olsaydı bugün teknolojinin onda biri bile olmaz. Demek ortak akıl bu bakımdan çok önemli. Çünkü bilgiye nerede kaldığı niteliksel, niceliksel olarak sonsuz. Bu konuda bir örnek daha arılara da verebiliriz. Arılar mesela nasıl öğrenmişler nerede çiçek olduğunu hareketleriyle birlikte yani. Veyahut da arılarda şöyle bir şey var mesela. Yaşlı arılar peteğe vuruyor, saldırıyor mesela. Kendini intihar ediyor. Çünkü saldırdığı zaman öldüğünü bildiği için genç arılar çiçek toplayacak, çalışacak. Ancak yaşlı arılar kovan savunması için çalışıyorlar. Bir de karınca ortak akıl olsa güzel bir örnek de karınca teorisi. Mesela karıncaları düşünelim. Yiyecek buldular, sürekli oraya gidip geliyorlar. Farklı yollar var. Sonuçta herkes en kısa yoldan gitmeye başlıyor. Orada bir ortak akıl yok. Ama ne var? Şimdi en kısa yolu en hızlı gidip gelebiliyorlar ortalama olarak. Uzun yolda daha az gidip geliyor. Burada karıncalar bu fenomen dedikleri koku sarılıyor yol üzerinde ve onu takip ediyorlar. Zamanla biraz ileri geri gittiği zaman ne olacak? Hepsi daha çok koku salgılanacak. Daha kısa mesafe olduğu için. Böylece hiçbir ortak bilinç olmazsa, ortak bir karar farkında olmadan bile, bilinç sahibi olmadan bile herkes, bütün karıncalar aynı yolu izlemeye başlayacak. Bu da ortak bilincin, ortak aklın önemini gösteriyor. Tabii bu ortak akıl olmayınca ne oluyor? Mesela Arabistan'dan geliyorlar, yaylaya çıkıyorlar. Orası için cennet mesela, yeşil meşil cennet öyle tasvir edilmişler. Ama
Uçağa biniyor, bu kadar gelişmiş teknoloji. Uçağa inince sanki ağırdan çıkmış gibi çöpler, bilmem ne, kutular. Yani bu başka insanları düşünmemek demektir. Evet, en basit örnek sokağa çöp atmak. Yani ya benim çöpümde ne olacak diye düşünürsen olmaz. Herkes çöp atarsa şeyden geçemezsin. Yani. Bu da ortak akıl, ortak bilinç, ortak eğitim var. Aynı şekilde memurlar mesela az gelişmiş toplumun en büyük sorunu memurların bencil davranması, rüşvet vermesi. Gerçi bunun bir sürü sebebi olabilir. Ama Türkiye'ye bir örnek verelim. Yani adam devlet garantisi vermiş, bilmem ne vermiş. Herkes senin işin için talip ama buna rağmen işi aksatıyor, bilmem ne yapıyor vesaire. Gerçi bugün elektronik ve bilgisayar teknolojisi var. Bu biraz azalmış bu sayede de. Yani çünkü e-devlet meselesi var vesaire vesaire. Ve ona da ihtiyaç kalmamış. Ama şu anda tabii siyasette bu mesele var. Yani bu en son siyasette de bu kirlenmenin ya tabii ki doğal entropiden kaynaklanıyor. Güç yozlaştırır, mutlak güç yozlaştırır diye bir şey var. Mesela AKP siyasete gitmeyecektim ama yine değinmeden edemeyeceğim. AKP ilk 10 sene veya da ilk yıllarda çok büyük bir enerji ile geldi ve güzel şeyler yapmak için uğraştı, dürüst vesaire. Ama tabii zamanla o kendi çevresini oluşturduğu zaman yani ekonomik anlamda devlet imkanlarıyla zengin olduğu zaman bir grup, çevre kendi dininin inancını oluşturdu. Yani kendine göre fetva verdi. Dolayısıyla kendi dünyasının ona işleyişine engel oldu vesaire. Tabii toplumun kalkınması için adalet olabilmesi lazım. Adaletin kaynağı nedir? Yani bunun doğru olabilmesi için. Adalet, ahlak var. Yani ahlak bozulursa ahlaktan da söz edemez. Pekala, ahlakın oluşabilmesi için de doğru inanç lazım. Yani kendine göre fetva vermemek lazım. Mesela yobazlık neden kötü? Çünkü kitlenmiş, yeniliğe açık değil mesela. Bilim de bir tür inanç sayılabilir aslında ama bilim her şeye açık, yoruma açık, eleştiriye açık ama din eğer sen doğru dürüst algılayamazsan çok ciddi zararlı sonuçlar çıkar. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Din konusunda mesela reforma ihtiyaç var. Din reform dediğin zaman yani bu bir Kur'an'daki yazılanı değiştiremezsin zaten. Bir sanat eseri, bir harfini bile değiştiremezsin. Bir Picasso'nun resmini düşün veya sanat üzerine karalayamazsın ama yorum yapabilirsin. Bugün bilgiyle, teknolojiyle ne demiş, yorumlayıp yeni bir felsefe, yeni bir şey inşa edilebilir bakış açısı. Tabii yalnızca dini açıdan bakmamak lazım. Temel inançlar da aslında. Yani Türkiye'deki bu atasözüyle meydana gelmiş şeyler var. Yani Türk tarihinde olaylar bir anda yükselmiş, çökmüş. Her toplumda olabilir böyle bir şey. Ama Türkiye'deki bu ekonomik kalkınması için işte külli ortak akla öğreneceksin. Bunun için de teknolojik yeterli. Çünkü bir akıl değil, 80 milyon akla ihtiyaç var ki daha iyi sinerji olsun. Tabii bu hem içsel eğitimle hem dışsal eğitimle birlikte desteklenmesi lazım. Hedefler belirlenmesi lazım. Ama inşallah güzel şeyler olacak. Çünkü Türkiye'nin kuruluşu sıfır entropi ile kurulmuş. Sıfır entropi daha henüz enerjinin binde birini harcamış değil. Dolayısıyla istesen de istemesen de bir gelişme gösterecek. Ama siyaset meselesi Türkiye'de önünü tikeyen bir şey yani. Bugün Bahçeli'yi düşünelim. Yani adam çocuğu yok, çoluğu yok, verimlilik yok, iktidara gelme şansı yok. Koltuğunu hala yapışıyor. Kaç defa seçim kaybetmiş. Yani bu aslında çünkü mesele siyaset, organizasyon, ülkeyi çözecek olan problemin için siyasi dayanır. Ama nedir? Tıkıyor yani. Kılıçdaroğlu meselesi demiyorum yani. Kılıçdaroğlu belki idare açısından bakın yani. Ben Cumhurbaşkanı olayım falan dememiş. Nedir bir lider kendini kontrol etmesi. Ama orada da başka sebepler var da şimdi siyaseti yapmak istemiyorum. O siyaset konuşmayacak. Yine girdik. Ama tabii ülke ekonomisine girince siyasette isterseniz giriyorsun. Çünkü bu vergi toplaması var. Türkiye'de bu kadar vergi toplanıyor.
verimli kullanılıyor, kullanılmıyor mu? Danışmak, ortak akılla bir şey yapılıyor mu? Yani 5 tane şirket var, 5 tane şirket ihale veriliyor. Bunlar yurt dışına paraya getiriyor, Türkiye'ye yatırmıyor. Türkiye güvensiz ortamda yurt dışına para çıkarıyorsun vesaire. Yani bu verimlilik meselesi, sinerji, bilgisayar destekli, optimizasyon, yani bu sorunlarla birlikte halkın yani ortak katılımıyla birlikte çok büyük sonuçlar elde edebilir diye düşünüyorum. Neyse bu konuda spontane hazırlık